Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Moskova'yı gezeceğiz. Buralar buzlanmış şu anda. Yere yapışmazsak iyidir. Ha işte burası be, senin dediğin yer burada bir yerde işte. Arkadaşlar biz dün çok geç uyuduğumuz için şimdi bugün de saat 12:01 gibi uyandık uykudan. O yüzden de bir yerlerde kahvaltı yapmamız gerekiyor. Şu anda Moskova'nın Kremlin yakınlarına geldik. Burada işte bir yerde bir kahvaltı yapabileceğimiz bir yer var ama orası neresi onu bilmiyorum. Ben size bu arada bu manzarayı göstereyim, bu kadar. Gözde kayboldu, al işte. Kanka o salak orada bir yerde video resim çekti, bir şey yaptı ama. Şimdi de Gözde'yi arıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Videonun buradan sonraki kısmını arka planda konuşarak geçireceğim. Çünkü bu kısılmış çirkin ses ve değişik gülüşümle sizleri daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Siz etrafı izlerken ve Moskova'nın ışıl ışıl bir meydanında benimle birlikte yürürken ben de size birkaç şeyden bahsedeyim diyorum. Öncelikle buraya geliş amacım tamamen tatil için. Video çeker atarım kafasıyla gelmedim. Fakat gelmişken de neden video çekmeyeyim dedim. Ayrıca İstanbul'dan Moskova'ya uçmak için uçağa binene kadar her şey normaldi. Uçakta 1 saatin sonunda sesimin kısıldığını ve değiştiğini fark ettim. Sesim bu şekilde gitti. Neyse bu sizin çok da umurunuzda değildir diye düşünüyorum ve konuşmama devam ediyorum. Buralar yılbaşı için süslenmiş ve etrafa birçok şey kurulmuş. Yani normalde buralar daha sade ve boş oluyor yazın çekilmiş resimlerden gördüğüm kadarıyla. Fakat yılbaşı kutlaması için bayağı bir eğlence alanı kurmuşlar buralara. Şu an bulunduğum alan için söyleyebileceğim tek şey çok güzel ve ışıklı olması arkadaşlar. Yani bu yüzden siz etrafı izlemeye devam ederken ben de size Rusya hakkında edindiğim birkaç tecrübe ve gözlemlerim sonucu ulaştığım birkaç şeyden bahsedeyim. Öncelikle restoranlardan ve kafelerden başlamak istiyorum. Ve belki çok önemli bir ayrıntı olmayabilir ama çay istediğinizde size bir demlik şeklinde çay getiriyorlar. Denemedim ama çay isterken sanırım belirtmemiz gerekiyor 1 bardak diye. Yani benim bu tuhafıma gitti açıkçası. Ben çünkü garsondan bir çay istediğimde bana bir demlik şeklinde çay getirmeleri tuhaf. Zaten bir demlikten de 4 bardak veya 3 bardak falan çıkıyor. Neyse çok önemli değil. Ve ayrıca burada hizmet kalitesi kötü gibi geldi bana. Tabii ki de Rusya'nın her yerinde öyle değildir diye düşünüyorum. Ama çoğu restoran ve kafelerde garsonlar çok da ilgili değiller arkadaşlar. Bu benim ilgimi çekti. Yani en saçma durumlardan birisi de çoğunluğun İngilizce bilmemesi. Yani burada gerçekten insanların çoğu İngilizce bilmiyor. Bilenler de ısrarla İngilizce konuşmuyor ve anlamamazlığa vuruyorlar. Yanımda Suzanna arkadaşım vardı. Kendisi Rusça bildiği için zaten avantajlıydık. Ama Rusça bilmesine rağmen yine de Ruslarla anlaşmak gerçekten çok zor. Şöyle söyleyeyim, sadece İngilizcen ile yani gelip bu şehre tatil yapabilirsin. Fakat sabırlı biri değilsem çok zorlanırsın. Çünkü insanlarla anlaşmak biraz zor gibi geldi bana. Rus insanların yapısından girmişken buradan devam edelim. Buradaki insanlar gerçekten çok soğuklar. Yardımseverlik de pek yok gibi. Yani ben o şekilde gördüm. Hepsi için demiyorum ama karşılaştığımız insanlar böyleydi genel olarak. Dikkatimi çeken olaylardan biri ise burada çoğu kamu görevlisinden tut. Yani birçok yerde kadınlar çalışıyor arkadaşlar. Çünkü ülkede kadın nüfusu erkek nüfusuna oranla daha fazla. Ki bu gözle de gözlemlenebilir bir şey gayet açık bir şekilde. Yani tarihim çok iyi değil fakat geçmiş yıllarda çıkan savaşlarda çok sayıda Rus erkeğin ölmesi sonucu işte oluşan bir durum diye düşünüyorum. Yani ben böyle düşünüyorum. Başka ne olabilir?
Rusya'nın para birimi ise ruble arkadaşlar. Rublenin de Türk lirasına çevirmesi zaten çok basit. Mesela örneğin 50 rubleyi 13'e böldüğünde çıkan sonuç sana Türk lirasını veriyor. Burada fiyatlardan bahsedelim o zaman. Bölgeden bölgeye fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Mesela Moskova dünyanın ikinci en pahalı şehri olduğu için Moskova merkezindeki fiyatlar artık siz düşünün. Fakat burada bizim ülkemize göre en ucuz olan şey ise alkoldü. Mesela Türkiye'de 80 TL olan alkol burada 20 TL gibi fiyat etiketine sahip. Aynı zamanda Instagram'da storylerimi izleyen arkadaşlar varsa alkol fiyatlarını da görmüşlerdir. Ekranda bir yerde ve aynı zamanda aşağıda linkini bırakıyorum Instagram kullanıcı adımı. Moskova'da çektiğim birçok story'yi de Instagram hesabımın öne çıkanlarından ulaşabilirsiniz. Ve Moskova'da gerçekten yaşam biraz pahalı olabilir. Fakat arka sokaklarını bilemeyiz. Her güzel ve pahalı şehrin fakir bir arka mahallesi vardır deyip konuyu değiştirelim. Aynı zamanda şundan bahsetmek istiyorum. Mesela Ruslarda kahvaltı kültürü yok arkadaşlar. Yani sabahları bizim Türkiye'de yediğimiz gibi çok fazla çeşit kahvaltılık kullanmıyorlar. Onlar salam, sosis ve peynir en fazla bunlar var. Normalde bunları da tüketmiyorlar çok fazla. Sabahları mesela normal bir yemek öğünü de tüketebiliyorlar. Örnek veriyorum mesela pilav veya makarna. Bu tarz şeyleri de sabah kahvaltısı olarak yiyebiliyorlar. Çünkü onlarda sabah kahvaltısı kültürü diye bir şey yok. Yani bizdeki gibi işte kahvaltıda çok fazla çeşitlilik yok. Öyle söyleyeyim. Genel olarak yemekleri biraz hafif oluyor. Yani Türkiye'deki gibi çok aşırı yağlı, aşırı salçalı yemekler yapmıyorlar. Yemekleri biraz daha hafif oluyor. Biraz daha sağlıklı diyebiliriz aslında. Tabii bu tartışılır yaptığınız yemeğe göre. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Şu an gerçekten aklıma daha fazla bir şey gelmiyor. Ben sizi Moskova'nın renkli, ışıklı güzelliklerini izlemeyle baş başa bırakayım. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa da bunları yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu gezimle alakalı sorularınızı cevaplayabilirim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de eğer abone değilseniz abone olup videoyu beğenip paylaşırsanız da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.